Eski Kızılcık Şerbeti'ni tamamen unutun. Çünkü bambaşka bir Kızılcık Şerbeti dönemi başlıyor. 4 şok veda ile birlikte tam 6 bomba karakter diziye dahil oluyor. Peki Doğa, Mustafa, Işıl ve Firaz diziden nasıl ayrılacak? Tekne sahnesinde hangi sürprizler olacak? Yeni karakterler kimler ve hangi rolde olacaklar? Fatih'in yeni partneri Doğan'ın yerine kim olacak? Işıl'ın vedasıyla Abdullah'la ilgili çok bir senaryo daha başlayacak. Yeni ilişkiler ise herkesi şaşırtacak. Ayrıca dizideki yeni döneme geçiş için 6 aylık zaman atlamasıyla birçok senaryo değişecek. Öyle bomba senaryolar olacak ki tüm izleyenler ekranları kilitlenecek ve heyecan seviyesi tavan yapacak. Özellikle Ömer'le ilgili yeni senaryolar diziye farklı bir boyut kazandıracak. Birazdan tüm bunlardan, kaçırmamanız gereken gelişmelerden ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Önümüzdeki bölüm Kızılcık Şerbeti için bir devrin bitişi, yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Nihayet Mustafa için beklenen an geldi. Işıl'dan annesinin intikamını alıyor. Mustafa giderek Asil'le işbirliği yaptı ve kendi hisselerini Asil'e vererek onu güçlendirdi. Ancak Mustafa için hisselerinin hiçbir önemi yok. Tek amacı Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve annesinin intikamını almaktı. Gönül isterdi ki Mustafa evde herkesi toplayıp tüm herkes bir aradayken görüntüleri izleterek Işıl'ın boyasını ortaya çıkarsın ama Mustafa karakteri de diziden ayrılacağı için durumlar farklı oldu. Mustafa öncelikle ailesine duygusal bir veda mektubu bırakıyor ve Işıl'a ait görüntülerin olduğu riski de bırakarak herkesin gerçekliği öğrenmesini sağlayacak. Evet, sonunda herkes Mustafa'ya inanacak fakat iş işten geçmiş olacak. Çünkü Mustafa planını çoktan yaptı. Işıl'la birlikte teknede ölüme doğru gidecek. Hem Işıl'ın sonunu hem de kendi sonunu bu şekilde getirmiş olacak. Yani Işıl için son durak bu tekne olacak. Üstelik Leo da Işıl'ı kandırarak kaçıp gitmiş olacak. Kısacası Mustafa ve Işıl'ın vedası teknede bu şekilde ölerek olacak. Peki Doğa ve Firaz'ın vedası nasıl olacak? Şimdi gelelim bu konuya ve yeni oyuncularla yeni senaryolara. Yeni bölüm tam anlamıyla veda bölümü olacak. Peş peşe vedaların yaşanacağı bölümde Doğa karakteri de diziden ayrılmış olacak. Doğan'ın vedası ile ilgili iki kritik ihtimalimiz var. Birincisi, Doğan'ın da Mustafa ve Işıl'ın olduğu teknede olma ihtimali. Geçtiğimiz günlerde yapılan çekimlerde Doğa ve Işıl deniz kenarında görüldü. Eğer Doğa, Mustafa'nın planlarından habersiz Işıl'la birlikte o teknedeyse adeta içler acısı bir şekilde ölerek diziye veda etmiş olacak. İkinci ihtimalimiz ise Kıvılcımların başına bela olan aile Doğa'ya kafayı takabilir ve anlaşmazlıklar yaşanarak Doğan'ın bu şekilde bileti kesilebilir. Mustafa'nın ölümünden dolayı Ünal ailesi, Doğan'ın ölümünden dolayı ise başta Fatih olmak üzere Kıvılcım ve ailesi tam anlamıyla kahrolacak. Üstelik bu iki aile artık birbirlerine düşman olacak diyebiliriz. Bir diğer ayrılık ise Firaz. Nursema Firaz'ın kendisine ihanet ettiğini öğreniyor ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak onu terk ediyor. Firaz ise adeta yıkılarak kendini kaybedecek. Ayrılık şeklinin ise çok uzaklara, hatta yurt dışına giderek olması bekleniyor. Böylece tam 4 karakter diziden ayrılmış olacak. Sonrasında ise dizide yeni ve çok farklı bir dönem başlayacak. Yine oyuncularla beraber yeni senaryolar başlayacak. Şimdi gelelim büyük sürprizlere. Ayrılıklardan sonra yaz tutma süreci zaman atlamasıyla geçiştirilecek. 2 bölüm sonra, yani 114. bölümde 6 aylık bir zaman atlamasıyla dizinin yeni dönemi başlayacak. Özellikle Ömer ve Abdullah üzerinden yeni senaryolar başlayacak. Ömer zaten tahliye oluyor. Bu arada Yeşim'i öldüren kişinin amcasının oğlu olması bekleniyor. Ki zaten Kıvılcım Yeşim'in günlüğünü okuduğunda eğer bu durumu çözerse Ömer'i de kurtarmış olur. Zaman atlamasıyla beraber Ömer'i mafyatik bir senaryonun içinde göreceğiz. Asil şirketteki gücünü artırmış olacak. Asude'nin ise Ünallarla ortaklığı bitmiş olabilir. Ayrıca diziye çok önemli yeni oyuncular katılacak. Doğa karakterinin yerine Başak geliyor. Seray Sever'in canlandıracağı Başak karakteri güçlü bir iş kadını ve yolları Fatih ile kesişecek. Bölümler ilerledikçe Fatih ile aralarına bir birliktelik başlayacak. Yani Fatih'in yeni partneri Başak olacak. Bir diğer yeni karakterimiz Tuncay. Hakan Karahan'ın oynayacağı Tuncay karakteri bir iş adamı ve muhtemelen Hikmet'le de bağlantısı olacak. Hikmet zaten Ömer'in destekçisi olmaya devam edecek. Aynı zamanda Ömer ve yeni karakter Tuncay arasında çok büyük mevzular yaşanacak. Ömer'i mahvedip temalı bir senaryo bekliyor olacak. Evet, diğer yandan zaman geçse de Abdullah evlenmeyi ihmal etmiyor. Pembe, Alev ve Işıl'dan sonra şimdi de Salkım karakteri Abdullah'ın yeni eşi olacak. Başarılı oyuncu Özge Borak tarafından canlandırılacak olan Salkım, Abdullah'ın yeni eşi olarak tüm kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak. Bir diğer yeni karakterimiz ise Emir. Yalçın Hafızoğlu'nun hayat vereceği Emir karakteri sürprizlerle dolu biri olacak ve çimenle aralarında bir etkileşim yaşanacak. Böylece peş peşe ayrılıkların yanı sıra yeni oyuncular diziye dahil olmuş olacak. Ve yeni senaryolarla birlikte
dizide yeni bir dönem başlamış olacak. Son olarak dizinin reytinglerine bakarsak, zirveyi birkaç haftadır kaybeden Kızılcık Şerbeti ortalamanın üzerinde reytingler almaya devam ediyor. Bakalım yeni değişiklikler reytingleri nasıl etkileyecek? İzleyip göreceğiz. Sizler de bu vedalar ve değişikliklerle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni içerikleri ve gelişmeleri kaçırmamak, videoları anında izlemek için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz.